Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda da teknik incelememizi birlikte yapacağız arkadaşlar. Coin'imiz Solana Coin. Solana Coin'in destek ve direnç seviyelerini, hangi seviyelerde yükseliş trendine girdiğini, hangi seviyeler aşağı doğru gelirse düşüş trendine gireceğini ve yükseliş gelmesi halinde hangi seviyelere kadar bu coin'in gidebileceğini birlikte değerlendireceğiz. Çizimlerimizi birlikte yapacağız. Arkadaşlar yayınlarımız bilgi niteliği taşımaktadır. Sizin finansal okuryazarlığınızı artırma noktasında biz bu yayınları yapıyoruz. Lütfen arkadaşlar yayını izlemeden önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınları izliyorsunuz ancak abone olmuyorsunuz. Bu durum ister istemez benim performansımı etkiliyor arkadaşlar. Ancak siz yayınları izlemeden önce abone olur ve güzel yorumlar bırakırsanız, beğenirseniz bu ve bunun gibi birçok içerikle yine karşı karşıya geliriz. Piyasalarda ister istemez çok fazla spekülasyonlu hareketler oluyor. Biz bu hareketleri bilgiyle ve teknik veriyle nasıl anlayabiliriz? Onları anlatmaya çalışıyoruz. Doğru ve dürüst bir şekilde hiçbir coin'i pazarlamadan birlikte öğrenerek çizimler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden yayınımıza sahip çıkalım ve birlik beraberliğimiz kartopu gibi daha büyük kitlelere ulaşsın diyelim. Arkadaşlar Solana Coin biliyorsunuz 260 dolar civarlarından itibaren düşmez denilen seviyelere kadar düşmüştür. Daha önce bu coin'de bir FOMO hareketi olmuştu. Bu FOMO hareketi olduğunda Ethereum'a hatta Bitcoin'e dahi rakip proje olarak piyasaya sürülmüştü. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, kripto alanında Türkiye dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi ve maalesef finansal okuryazarlık, grafik okuryazarlık çok düşük olması sebebiyle Türkiye gibi, Arjantin gibi ülkelerde bu işlemleri yapan insanlar büyük kazançlar elde ediyorlar. Çünkü FOMO'ya çabuk kapılıyoruz. Bilginin olmadığı yerde söylentiyle hareket edersen yapacağın işlemlerde de elindeki parayı bir başkasına kaptırırsın. Biz zaten bu yayınları yapmaktaki amacımız bunun önüne geçebilmek. Bir takım manipülasyon yapan insanların yaptığı manipülasyonların sonucuna onları erdirmemeye çalışıyoruz. O yüzden bilgilenmeyi ön plana koyuyoruz. Bilimsel ve teknik verilere göre gidiyoruz. Bilgilenmeye çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Bir başkasının yorumlarıyla, bir başkasının hiçbir bilime ve tekniğe dayanmayan al-sat tavsiyeleriyle işlem yapmayın. Kendi bilginizle hareket edin. En güvenli bilgi kendi bilginizdir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Solana Coin bu şekilde bir düşen trend içerisinde düşüşüne devam ediyordu. Ancak bu düşen trend yakın vadede kırılmak üzere. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Tepeleri tam olarak birleştirdiğimizden emin olalım. Solano'nun bu şekilde bir düşen çizgisi var arkadaşlar. Bu düşen çizgi Solano'nun fiyatının direnç bölgesidir. Hangi seviyede bu bölgeye gelirse buralar direnç olarak Solano'daki fiyata etki edecektir. Bakın bu bölgelere yanaşıyor ve düşüşüyor. Burada nokta atışı bu bölgeye kafa atıyor. Kıramaması üzerine yaptığı düşüşün büyüklüğünü siz görüyorsunuz. Tekrardan bu bölgeyi kırmak için şimdi yukarı doğru geliyor. Birkaç gündür yukarı yönlü denemelerini başarılı olamadı. Ancak bugün yapmış olduğu hareketle güzel bir şekilde bu direnç seviyesinin üzerine atmaya çalıştığını görüyoruz. Üzerine atıp atmadığını biz günlükte takip edeceğiz arkadaşlar. 4 saatlik veya saatlik hareketler ayı piyasasında doğruyu vermez. Günlük ve haftalık olarak kırılımların boğa piyasaları, ayı piyasalarında incelenmesi daha doğru sonuçlar verecektir. Dolayısıyla günlükte eğer bu fiyatın üzerinde yani 19.30 sentin üzerinde, 19.50 sentin üzerinde günlük kapanışlar olması halinde biz bu düşen çizginin kırıldığını ve Solano'nun hızlı bir şekilde daha yukarılara gitmesi gerekliliğinden bahsedebiliriz. Ben bu seviyenin kırılacağını ve daha yüksek seviyelere gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Solano'da şöyle bir durum var. Daha önce 255-260 dolar seviyelerinden çok sert bir şekilde düştükten sonra 8 dolarlara kadar düştü. Tabii bu 8 dolarların alım seviyesi olup olmadığını o an anlayamamış olabilirsiniz. Biz sadece günümüze bakalım. Yani buradaki yatay dirençleri, destekleri çizip de yayınımızı geçmiş verilerle kıyaslamanın bir anlamı yok. Bunlar bize şu anda para kazandırmayacak. Buranın siz bir alım bölgesi olduğunu bilemeyebilirsiniz. Buranın da bir alım bölgesi olduğunu bilemeyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Solano bu şekilde bir düşen trend haline getiriyor ve düşüşün dip seviyesi 8 dolarlar civarında artık alımla karşılaşıyor ve yukarı doğru hareketin gittiğini görüyoruz. Şimdi buranın siz bir alım bölgesi olduğunu teknik olarak bilemeyebilirsiniz. %100 emin olamayabilirsiniz. Yani bu bölge şu bölgede destek diyebilirsin. Belki bu bölgeye düşecekti. Ondan dolayı burada destek bulması %100
bu fiyat buraya geldiğinde destek bulacak diye söyleyemeyebiliriz. Ancak şu bölgenin milimetrik olarak alım bölgesi olduğunu bu yayınları izleyerek tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, daha önceki dibinden buraya bir kanal çizeceksin. Bu bölgenin nokta atışı, yani 12,5-13 dolarların nokta atışı alım bölgesi olduğunu bilecektiniz. Şimdi sen bunu 13-14 dolarlardan almış olsaydın bugün 20 dolarları görüyordun. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar, bu bizim yükselen trendimiz. Artık bu trendi Solano kendisine oluşturdu. Şimdi burada yukarıdan yaptığı düşüşte şu iki dip oluştuktan sonra biz bu yükseleni çizdik. Yükselenin geldiği nokta bizim artık destek yerimiz. Buradan destekten malı alacağız. Direnç seviyelerini de belirleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Destekten aldığımız, yani 13 dolar civarlarından aldığımız Solano'yu hala taşımalı mıyız veya elimizden çıkarmalı mıyız? Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, ana yükselen trendimiz budur. Bu ana yükselen trend kırılmadığı sürece Solano hala yukarıdan gelen düşüşün tepki hareketini sonlandırmış değildir. Ancak bu çizgi biraz daha yatay gittiğinden dolayı aradaki marj yüksek olması sebebiyle daha minörde bir yükselen çizerek biz yapmış olduğumuz kazançları daha da artırabiliriz. Bakın, burada şöyle bir yükselen trend çizgisi çizeceksiniz. Bu yükselen trend çizgisi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bu ana desteğe inmez diyeceksiniz. Ancak bu yükselen trend çizgisi aşağı yönlü herhangi bir seviyede, artık hangi seviyede buraya değer ve kırarsa onu bilemem, herhangi bir seviyede değmesi ve aşağı yönlü kırılım yaşaması sonrasında ana desteğin bura olduğunu, burada stop olmanın gerektiğini, buraya geldiğinde de burada stop olduğunu, malı tekrardan alman gerektiğini bileceksin. Bu seviyede aşağı gelirse burada da stop olacaksın. Ama ürün destekte alınır, dirençli satılır. Teknik mantığını ve bilgisini kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Solano'da görüntü güzel. Yükseliş trendi içerisine girmiş. Burada bir kendisine yükseliş trendi oluşturmuş. Burada yapmış olduğu destekle birlikte yukarı seviyeye gitmiş. Burada yapmış olduğu yine destekle birlikte şu gördüğünüz seviyenin de daha ötesine gitmesini beklerim. Çünkü burası artık bir destek olarak çalışıyor ve tekrardan burayı destek olarak kendisine test ediyor. Bu yapılan ikinci test sonrasında teknik olarak yapması gereken hareket daha önceki destekten sonra geldiği seviyenin daha üzerine çıkmasıdır arkadaşlar. Eğer daha üzerine çıkmayacaksa burayı destek olarak kendisine almazdı ve daha aşağı seviyelere gelirdi. Dolayısıyla ben Solano'nun fiyatının daha önceki yapmış olduğu tepki hareketindeki fiyat olan 27-28 dolarların üzerinde bir yerlere gideceğini düşünüyorum. Onun için de bir yatay direnç bölgeleri çizelim kendimize. Şu bölgeler önemli arkadaşlar. Bu bölgede daha önce görüyorsunuz direnç olarak bu bölge karşımıza çıktı. Şimdiki yapacağı yükselişte de yine 27.48 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ben Solano'nun fiyatının 27.50'lere kadar herhangi bir dirençle, yani esaslı bir dirençle karşılaşmayacağını, buraya kadar hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Burada yine daha önce destek olan kısım burada direnç olduğundan kaynaklı bu bölgeler yine satış bölgesi olacaktır. Belki buradan sert bir şekilde düşecek, yükselen trend çizgisinde insanlara korku verecek ve burada insanların satmasına sebebiyet verecekler. Ancak bizim yayınımızı izleyen siz değerli takipçilerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu trend kırılmadığı sürece elimizdeki ürünü satmayacağız. Buranın aşılıp aşılmayacağına bakacağız. Düşüş gelse dahi arkadaşlar, burada sattıysanız bile şu bölgeden buraya retest hareketi gelirse burada geri almanız gerekir. Ama teknik olarak doğru olan bu trend kırılmadığı sürece elinizdeki malı daha üst seviyelere taşımanızdır. Ben bu bölgenin hızlı bir şekilde geleceğini, bu bölgede bir kısım oyalansa da bu bölgenin kırılacağını ve gitmesi gereken değerin bu seviyeler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 40 dolara kadar Solano coin'in gidebileceğini düşünüyorum. 40 doların da aşılması durumunda o zaman yapmış olduğu hareketliliğe bakacağız arkadaşlar. Çok fazla uzun vadeli yorumlar yapmak istemiyorum. Normalde gelmesi gereken değer buralardır. 260 dolarlardan buralara kadar düşen bir ürünün yapacağı tepki bu kadar cılız kalmaz arkadaşlar. Yukarıdan düşüş ne kadar yüksekse alttan yapacağı tepki hareketinde o kadar yüksek olması gerekir. Yani normal şartlarda 75 dolarlara kadar bu Solano coin'in yukarı yönlü düşüşün tepki hareketi, bakın bir yükseliş hareketinden bahsetmiyorum, bir boğaya geçiş hareketinden bahsetmiyorum. Düşüşün tepki hareketini yapması gerekir. Ne zaman Solano bu seviyenin üzerine çıkar ve bu seviyeyi kendisine retest yapar ve yukarı gittiğini görürsek o zaman biz Solano'da eski zirvelerin tekrardan test edilebileceğinden bahsedebiliriz. Ancak buralar için daha çok erken. Öncelikle Solano'nun 27.50'ye gitmesini bekliyorum. Bu seviyeyi aştıktan sonra da 40 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini düşünüyorum arkadaşlar.
Şu yükselen trend kırılmadığı sürece kazancınıza kaldığınız yerden devam edin. Elinizdeki ürünü satmanızı önermem. Herkes kendine göre yatırımlarını yönetmekte özgürdür arkadaşlar. Orası sizin bileceğiniz iş. Ben size teknik olarak yapmanız gereken en yüksek kazancı nasıl sağlarsınız onu öğretmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Solana'daki görünümümüz bu şekildedir arkadaşlar. Solana düşen trendini bugün itibariyle yukarı doğru kırmaktadır. Bu kırılım sonrasında hızlı bir şekilde 27.50'lere, sonrasında 40 dolarlara, 40 dolarların da aşılması halinde ise 75 dolar ana direnç bölgesi olmak kaydıyla buralara kadar gelecektir. Bu yükseliş trendi kırılmadığı sürece eşlik edebilirsiniz. Arkadaşlar Solana Coin'de bir başka görüntümüz de Ichimoku bulutunda vardır. Bizim yükseliş beklentimizi Ichimoku bulutu da desteklemektedir. Ekranın daha güzel görünmesi için Ichimoku bulutunu ekliyorum ve ekranı şeffaf hale getiriyorum. Bakın arkadaşlar Ichimoku bulutundaki görüntünün güzelliğini size göstermek istiyorum. Ichimoku bulutuna yaklaştığı zaman Solana dirençle karşılaşıyor ve üzerine atamıyor. Bakın burada artık Ichimoku bulutu son buluyor ve pozitif bölgeye, yani yükselişin olması gerektiği bölgeye Solana geçiş yapıyor. Bu bulutun içi kararsızlık, bu bulutun altı hala düşüş trendi, bu bulutun üstü ise yükseliş trendini bize gösteriyor. Zaten Solana'da yapmış olduğumuz bu çizimle biz bir yükseliş trendinde olduğumuzu ve bu bulutun da üzerinde olmamız sebebiyle yükselişin hızlı bir şekilde 27.50'lere gelebileceğini görüyoruz arkadaşlar. Ichimoku bulutu da Solana'nın fiyatının daha yukarılara gitmesi gerektiğini bizlere söylüyor. Arkadaşlar son olarak şunu yine belirtmek istiyorum. Hiçbir coin'e aşık olmayın. Hiçbir coin'i bir başka büyük coin'e rakip olarak görmeyin. Yani Ethereum'la Bitcoin'le kıyaslamaya gerek yok. Sizin için önemli olanlar bilgilerdir, teknik verilerdir. Teknik çiziminizde kırılım varsa disiplinli bir şekilde stop olursunuz. Kırılım sonrasında tekrardan bu yükselen trendin içine atması halinde de geri alırsınız. Bunları yapamayacaksanız zaten bu piyasalarda olmanızın bir anlamı yok. Zarar etmekten başka, cebinizdeki parayı bir başkasına kaptırmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bu yayınları iyi bir şekilde izleyin. Buralardan bilgi edinin. Kendi bilgilerinizle de kendi kazancınızı, kendi başarınızı sağlayın arkadaşlar. Aksi halde dediğim gibi kaybetmeye mahkum kalacaksınız. Disiplinli olun. Bu yükseliş trendi kırılmadığı sürece elinizdeki coin'i tutun. Bu yükseliş trendi kırıldığında ise stop olun ve bekleyin. Yükseliş trendi aşağı yönlü kırılır ve burada bir fake hareket yapar, tekrardan üzerine atarsa da tekrardan bunu almayı unutmayın. Yükseliş trendi kırıldı diyelim, üzerine de atamadı. Alım bölgeniz şu altta gördüğünüz ana yükselen trend bölgesidir arkadaşlar. Bu trendi takip etmek önemlidir. Bu trendin altında kesinlikle kalmayın. Bu trendin altına indiğinde fiyat çok daha düşük seviyelere kadar gelecektir arkadaşlar. O yüzden bu trend sizin Solana coin'le vedalaşma trendiniz olsun. Şu trendde yükseliş için arkadaşınız olsun. Arkadaşınızla birlikte kazan kazan olarak devam edin. Arkadaşlığınız bozulursa, yani trend aşağı gelirse arkadaşınızdan ayrılın. Arkadaş gelir size özür diler, tekrardan içeri girerse de tekrardan alım yapar, kazanmaya devam edersiniz. Arkadaşlar lütfen yayınımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için önemli. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.